Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pofi çiçeklerden oluşan, yapımı çok kolay ama bir o kadar göz dolduran bir bralet çalışacağım. Önce çiçeğin yapımını anlatacağım. Daha sonrasında şablon üzerinden birbirine eklenmesi ve ne şekilde tamamlayacağımızı anlatacağım. Şu şekilde koton bir ipim var. 2,5 milimetre tığa uygun bir ip. İstediğiniz iple örebilirsiniz. Daha kalın ipler, kadife iplerle bile örebileceğiniz bir model. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincirle sabitliyoruz ve içerisine 12 tane sık iğne yapıp göbeğimizi oluşturuyoruz. Göbekleri farklı renk, yaprakları farklı renkte örebilirsiniz. Ben daha çok uğraşacağım, ortaya daha güzel bir model çıkaracağım derseniz eğer. Ben o kadar teferruatlı uğraşamadım. Sadece farklı renklerle yapıp birleştirdim. Ama hayal gücünde sınır yok. Modeli daha da uzatarak bluz halinde ya da yelek, hırka halinde de kullanabilirsiniz. 12 tane sık iğneyi tamamladıktan sonra ipimi sıkıştırıyorum. Başlangıçta çektiğim zincirin içerisine ilmek kaydırıyorum. Ve hemen yanına ben ipi düğüm atıyorum ki açılmasın. Burada siz istediğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Daha sonradan saklayabilirsiniz. Ama göbek açılmasın istediğim için ben hemen sabitlemeyi yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Zincirin dibine batıyorum. İpi uzatıyorum. Tığıma ip doluyorum. Hemen dibine batıyorum. İp doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ve tığı uzatıyorum. Tığıma ip doluyorum. Bir yandaki boşluğa batıyorum, ipi uzatıyorum. Aynı boşluğa batıyorum, ipi uzatıyorum. Aynı boşluğa batıyorum, ipi uzatıyorum. 6 sefer işlemi tekrarladım. Bütün çıkarttığım ilmekleri bir seferde örüyorum. Zinciri ve oluşan ikinci ilmeği de bir seferde örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yeni yaprağıma başlayacağım. Zincirin dibine batıyorum. Burada üçlü bir fıstık yapıyorum. Yine tığıma ipimi dolayıp yan taraftaki boşluğa batıyorum. Bir üçlü fıstık da buraya yapıyorum. Tığda 6 sefer toplamda ip dolanmış oluyor. Bunu bir seferde örüyorum. Kalan 2 ilmeği de bir seferde örüyorum. 2 zincir çektim. Hemen sonraki boşluğa battım. İlmek kaydırdım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir üçlü fıstık yaptım. Hemen yandaki boşluğa da yine bir üçlü fıstık yaptım. Böylece 3. yaprağımı da tamamladım. İlmeklerin 2 seferde bu şekilde çıkarttım. 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa battım. İlmek kaydırdım. Toplam 6 tane yaprağım olacak. 6. yaprağı da bitirdikten sonra son 2 zincirimi çekiyorum. Başlangıç noktasına batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitleyip ipimi kopartıyorum. Çiçeğin yapımı çok kolay. Ne kadar büyük iple, kalın bir iple örerseniz o kadar kolay modeliniz bitecektir. Ben ince bir ip kullandığım için çiçek sayım fazla oldu. Şimdi birleştirmeye bakalım. Bakın şurada tepe noktamız var. Tepe noktasına tığımıza batıyoruz. Ve yaprağın toplama noktasından sonra ilmeğimizi kaydırıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki boşluğa batıyoruz. Yine ilmeğimizi kaydırıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Dibine 3 sefer batıyoruz. Ve yanındaki boşluğa 3 sefer batıp yeni yaprağımızı oluşturuyoruz. Tığdaki ilmekleri 1 ve 2 seferde toplayıp hemen yandaki yaprağın yine aynı tepe noktasına batıyoruz. İlmeğimizi kaydırıp 2 zincir çekiyoruz. Ve bir sonraki boşluğa batıp ilmek kaydırıyoruz. Kaç noktadan birleştirme yapacaksak yaprak sayısını ona göre ayarlamamız gerekiyor. Yani 5 noktadan yapacaksak bir yaprak boş bırakıp geri kalanlarının tamamından ilmek kaydırmamız gerekiyor. Sonrasında da
Aynı şekilde yapraklarımızı tamamlıyoruz. Kalan 2 yaprağımı da ördükten sonra şimdi bakın yan tarafa doğru bir tane daha çiçek ekleyeceğim. Çiçek sayım 3'e çıkacak. Her sırada bir çiçek artacak. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde aşağı doğru açılacak. Bu çiçeğimi 3 noktadan ekleme yapıyorum. 2 tane yaprak, bir de yaprak birleşim noktası. İlk yaprağımdan ilmek kaydırmamı yapıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Takip eden boşluğuma batıyorum. Burada daha iyi göstermek için ipi içeriden yürütmeyeceğim. 2 zincir çekiyorum. Hemen zincirin dibine batıp bir üçlü fıstık yapıyorum. Yani aynı noktaya tığa ip dolayıp 3 sefer batıyorum. Bir sonraki boşlukta da yine aynı noktaya tığa her seferinde ip dolayıp 3 seferde batıyorum. Tığda oluşan ilmekleri 2 seferde çıkartıyorum. Ve bakın orta noktada şöyle bir ilmek boşluğum oluşuyor. Oraya batıp ilmeğimi kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve sonraki boşluğa batıp ilmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Zincirin dibine 3 sefer batıyorum. Her seferinde tığa ip doluyorum. Her yaprak 2 boşluk üzerinden gidiyor. Her boşluğa da 3'er sefer batıyorum. Sonunda ilmekleri 2 seferde topluyorum. Bakın 3. birleştirme noktamda 2. yapraktan oluyor. İlmeğimi kaydırdım. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen takip eden boşluğa battım. İlmeğimi kaydırdım. 2 zincirle yeni yaprağıma başlayacağım. Bunu bu şekilde birden 2 taneye çıkartmış oluyoruz. Şimdi şablon olarak bakacak olursak videonun ilerleyen kısımlarında tam şablonu da koyacağım. Oradan da yardım alabilirsiniz videoyu durdurup. 5'e kadar tamamladım ben. Small medium olacak şekilde ördüm. Bedeninize göre buraları ölçerek ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında da bakın 6. çiçek sırasında yanına 3 tane çiçek daha ekledim ve arkaya doğru uzattım. Her seferinde aşağı doğru bir çiçek daha uzattım ve böylece ben 3 sırada bitirdim. Şimdi birinci çiçeğimde altta 3 yaprağım zaten birleşim noktasıydı. Yukarıda 2'şer yaprağa ihtiyacım var benim ama bu kısımda 2 yaprak yaptığımda biraz yamuk duracağı için yan yaprakların zincir kısımlarına ben birleştirme yaptım. Yani tepe noktalarına normalde birleştirme yapıyorduk. Bunu da sadece zincir kısımlarına yapıyorum. Yaprağı da ortada bırakıyorum. Görselden de takip edeceğiniz üzere bakın 2. yaprağımı yaptım. Orta yaprağı bıraktım. Ve yan taraftaki yaprağın yine zincirine batıp ilmek kaydırıp birleştirmemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Takip eden noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 2 zincirle yeni yaprağıma başlıyorum. Hemen zincirin dibine 3 sefer batıyorum tığımı ve sonraki boşluğa da yine tığımı 3 sefer batıyorum. Toplamda 6 sefer batmış oluyorum. Ve tığda toplanan ilmekleri 2 seferde çıkartıyorum. Birleştirme görüntüsü bu şekilde olacak. Sonrasında üstte kalan 2 yapraktan birleştirme yapacağım. Yanlarda da birer yaprak kalacak ve muntazam bir askı elde etmiş olacağım. Askıyı arzu ederseniz daha farklı teknikler de kullanabilirsiniz. Ben sadece sırt bağlamada farklı bir teknik kullandım. Onun dışında tamamını çiçeklerden oluşturdum. Toplam 8 tane çiçek benim omuz askım için yeterli geldi. Burada da yine ölçü yaparak, deneyerek örmenizi tavsiye ediyorum. En sonunda da son çiçeğimi karşılıklı birleştirme yapacağım. 2 yaprağını bel kısmına, 2 yaprağını da omuz kısmına birleştirmiş olacağım.
İlk noktanın birleştirmesini yapıyorum. Birleştirmenin mantığı da hep aynı. Farklı bir işlem uygulamıyoruz. Yaprakların tepe noktalarından birleştirme yapıyoruz. İkinci yaprağımı yapıyorum. İkinci noktama da yine birleştirmemi yapıyorum. İlmek kaydırıp. Burada boşta kalan bir yaprak öreceğim. Herhangi bir yere bağlantı olmayan. Ve sonra takip eden iki yaprağı da omuzdan uzattığım 7 tane çiçeklik omuz askısına birleştireceğim. Yaprağı tamamladım. İlmeğimi kaydırdım. 2 tane zincir. Zincirin dibine tığımı 3 sefer batıyorum. Hemen yanındaki boşluğa yine tığımı 3 sefer batıyorum. Her seferinde ip doluyorum tığıma. Tığda kalan ilmekleri 2 seferde çıkartıyorum. Ve bakın omuz askısının da 2 tane yaprağına birleştireceğim. Ve sağda ve solda birer tane yaprak da boşta kalacak. Bunda da yine aynı şekilde ilmek kaydırıp birleştirmemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden noktaya batıyorum. İlmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yeni yaprağımı yapıyorum. Ve bu son yaprağın da tepe noktasını kalan karşıdaki son tepe noktasına ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. Son noktamı batıyorum. İlmek kaydırıyorum ve bir zincirle yaprağımı sabitliyorum. Kusursuz bir geçiş elde etmiş olduk. Ve askımızı da böylece örmüş olduk. Diğer omuza da aynı işlemi uygulayacağım. Sonrasında da bakın köşeyi böyle üçgen şekilde bitirdim. Ve en son yeşil gördüğünüz noktaya da ikinci askımı birleştirmiş oldum. Alt uçtaki çiçeğimin bakın 3 tane yaprağı var. Bunlardan 2 tanesini yukarıda kalan kısımlarını karşılıklı dörtlü fıstıklar yapıyorum. Birinci dörtlü fıstığımı yaptım. Tığıma ip doladım. Diğer yaprağın yine aynı şekilde tepe noktasına bir dörtlü fıstık yaptım. Ve ikisini birlikte çıkarttım. 2 tane zincir çekiyorum. Tepede oluşan boşluğa batıyorum. Ve yine bir dörtlü fıstık yapıyorum. Tığımı 2 seferde çıkartıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tepede oluşan boşluğa batıyorum. Dörtlü bir fıstık yapıyorum yine. Ve yine 2 seferde çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tepesindeki boşluğa batıyorum. Dörtlü fıstık yapıyorum. Bu şekilde dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben toplamda 23 tane fıstık yaptım. Ve sırt askısını böylece bitirdim. Karşıya da aynı işlemi uyguladıktan sonra braletimi tamamlamış oldum. Ve genel görüntüm de son görüntüm de bu şekilde oldu. Umarım beğenip benimle birlikte uygular, keyifli günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.